Hoş geldiniz. Sayın hocalarımız, değerli misafirlerimiz. Rezonans Müzesi olarak geçmişin ışığında aydınlatmanın kronolojisi sergimiz kapsamında düzenlediğimiz bu özel etkinlikte sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 102. yılda 102 sergi projesi kapsamında ziyaretçilerle buluşan sergimizin bugünkü etkinliğinde aydınlatmanın tarih boyunca geçirdiği dönüşümü, arkeoloji, sanat tarihi ve kültürel miras bağlamında ele alma fırsatı bulacağız. Saygıdeğer akademisyenlerimiz Profesör Doktor Sedef Çokay Kepçe ve Profesör Doktor Özgü Çemezoğlu Uzbek'in değerli katkılarıyla gerçekleşecek olan söyleşinin hepimiz için ilham verici olacağına inanıyoruz. Katılımınız ve ilginiz için çok teşekkür ederiz. Şimdi sözü değerli hocamız Sedef Hoca'ya bırakıyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Yani benim için çok keyifli bir konuşma ve bu imkanı ve bu sergiyi hazırlamak için çalıştığımız arkadaşlarımıza, başta Ahu Hanım olmak üzere Rezanhas Müzesi'nin bütün elemanlarına ayrıca teşekkür ederim. Hafif stresliyim çünkü aramızda hani bu konunun piri sevgili Sümer hocamız var. Onu görene kadar stresli değildim. Hocam hatam olursa artık sorularda sizden yardım isteyeceğim. Onun peşinden ifade edeyim. Şimdi biz zaten bunun bir kataloğunu ve kitabını hazırlıyoruz. Ben yüksek lisans tez konusu olarak bu konuyu çalıştım. Üzerinden çok uzun bir zaman geçti ve şimdi bu sergi vesilesiyle hatırladıklarımı tekrar bir kere daha unuttuklarımı tekrar bir kere daha hatırlama imkanı buldum. Sizi fazlaca sıkmadan çok genel olarak Bizans dönemine kadar aydınlatma ne şekilde yapılıyordu? Neler vardı insanoğlunun hayatında? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Benden sonra da sevgili Özgü hocamız Bizans dönemindeki aydınlatma üzerine bir anlatım yapacak. Şimdi normal şartlar altında arkeolojik verilerden takip edebildiğimiz kadarıyla en erken verilerimiz yaklaşık olarak M.Ö. 400.000 civarına rastlıyor. Bu döneme tarihlenen bazı mağara içerisindeki kömür kalıntıları özellikle belli noktalarda toplanmış olanlar meşale kullanımının bu kadar erken dönemlere kadar çekildiğini gösteriyor. Ve meşale milattan önce yaklaşık olarak 3.000 civarında biraz da teknolojik ilerlemelerle mumun üretilmesiyle karşımıza çıkana kadar çıkmasıyla da beraber günümüze kadar her noktada her şekilde kullanmaya devam ettiğimiz bir aydınlatma aracı. Şu anda belki çok daha farklı sembolik anlamlar üstlenmiş olmakla beraber hayatımızdan hiç çıkmadılar. Ne meşale ne de mum, ilginç bir şekilde. Kandiller ise tabii ki biraz daha farklı bir boyutta ilerledi. 8. bin civarında yani insanların yerleşik hayata geçmeye başlamasıyla beraber biraz da taştan yapılmış kandillerin kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Ancak bunlar son derece primitif, işte bazı hayvan yağları kullanılarak ağırlıklı olarak da yanıcı selüloz malzemeler içerecek şekilde gerçekleşiyorlar. 5000-3000 arasında ki biz bunu arkeolojik olarak kalkolitik dönem olarak tanımlıyoruz. Yani büyük uygarlıkların kurulduğu, artık devlet sisteminin oturduğu, kent devletlerinin kurulmaya başladığı bir dönemde muhtemelen hala meşale kullanılmaya devam ediliyordu. Kısmen taş kandiller vardı ve bunun yanı sıra da midye kabuğuna benzeyen, istiridye kabuğuna benzeyen malzemeler kandil olarak kullanılmış olmalıydı. 3. binde biraz önce de ifade ettiğim gibi mum kullanımı, özellikle hayvan yağlarının elde edilmeye başlanmasıyla beraber mum kullanımı söz konusu olmaya başladı. Ve 1. bin yıldan itibaren de biz asıl pişmiş topraktan kandillerle süreç içerisinde karşılaşıyoruz.
Şimdi erken dönemlerde elbette hayvansal yağlar, biraz önce de değindiğim gibi ve selülozik malzemelerden yapılmış taş kandiller mağara içlerinde, daha sonra da yerleşim yerlerinde saptanmış. Bence bu noktadaki en ilginç hususlardan bir tanesi, bu döneme gelmeden de önce aslında insanların mağarada yaşarken ateşi kullanmaya başlıyor olmaları. Çünkü ateşle beraber aslında geceleri de ayakta kalabilme ve dolayısıyla insanların bir arada olabilmesi ve daha fazla iletişime geçmesi ve dolayısıyla daha farklı geleneklerin, düşüncelerin, konuşmaların, belki bazı efsanelerin ya da benzeri hikayelerin doğmasına sebep olmuş olmalı. Dolayısıyla aslında her şey karanlığın aydınlanması, ateşin keşfiyle başlıyor diyebiliriz. Yaklaşık olarak M.Ö. 1. bin yıla kadar bahsettiğim aydınlatma araçlarına rağmen mesela eski Yunan toplumuna baktığımızda keza 1. bin yıl içerisinde de muhtemelen ev içinde ocak olarak kullanılan alanların aynı zamanda ocağın bulunduğu mekanı da aydınlatan birer araç işlevi gördüğünden bahsetmemiz mümkün. Mum ise en erken verileri dediğim gibi 3. bin yıl Mısır duvar resimlerinde örneğin örneklerini görüyoruz. Muhtemelen hayvansal yağdan elde ediliyor olması sebebiyle Akdeniz dünyasında mumun çok fazla kullanılmadığını, buna karşın kandilin kullanıldığını söylemem gerekiyor. Çünkü zaten Akdeniz'de zeytin çok yoğun biliyorsunuz. Akdeniz'in doğal bitki örtüsü neredeyse. Dolayısıyla zeytinyağı özellikle kandil yakıtı olarak popüler bir şekilde kullanılmış olmalı. Çok genel bir kandil tarihçesine pişmiş topraktan yapılanlara bakacak olursak açık kase formundan üstünün giderek kapandığı bir forma doğru gelişim çizgisi izlediğini söyleyebiliriz. Şimdi kandiller kil dediğimiz pişmiş topraktan yapılabilirler veya taştan biçimlendirilebilirler. Döküm tekniği kullanılarak tunçtan yahut üfleme tekniği kullanılarak camdan yapılmış olabilirler. Bir kandilin bölümlerine bakmak istersek şayet, bu tabii çok güzel örneklerden bir tanesi. Bütün kandillerin yağı depoladıkları bir hazne kısmı var. Ve bu haznenin üst kısmı biraz önceki kronolojik tabloda da gördüğünüz üzere süreç içerisinde giderek kapanmakta. Biz bu kapanan alana diskus adını veriyoruz ve özellikle Roma İmparatorluk döneminde, yani yaklaşık olarak M.Ö. 1. yüzyıldan herhalde 7. yüzyıl sonuna kadar özellikle bu diskus alanının çeşitli betimlemelerle kaplandığını, süslendiğini görüyoruz. Birazdan daha detaylı bir şekilde konuşacağız. Diskusun oluşmaya başladığı, yani kandilin gövdesinin yükselip diskus oluşturmak üzere tekrar içe döndüğü kısım terminolojik olarak kandilin omuz kısmı olarak tanımlanır. Bunun öne doğru uzanan bir burun kısmı ve burnun en uç kısmında da, uçta da şurada gördüğünüz bir fitil deliği bulunur. Elbette bu kandilin içerisine yağ genellikle diskus üzerinde bulunan bir doldurma deliğinden boşaltılırdı. Sergimizde bu işlevi nasıl gerçekleştiğine yönelik çeşitli yan araçları göreceksiniz. Ve tabii ki bunun olabilmesi için de, rahatça yağın boşalabilmesi için de kandillerin büyük çoğunluğunda bir de havalandırma deliği vardır. Çünkü tıpkı zeytinyağı tenekesini açmaya çalışmak ya da doldurmaya çalışmak gibi, eğer bir havalandırma deliği yoksa bunu gerçekleştirmek oldukça zordur. Arkeolojik malzemelere baktığımızda kandillerin elde biçimlendirilebildiklerini görüyoruz ki en erken 1. bin yıla tarihlenen en erken örnekler slaytta gördüğünüz gibi genellikle ucu fitil yuvası oluşturacak şekilde öne doğru çimdiklenmiş basit bir kase, üstü açık bir kase görünümündedir. Ardından 5. yüzyılla beraber bu omuz kısmı belirmeye başlar ve kandilin bu henüz diskus kısmı yok şu anda gördüğünüz gibi. Bu kısım işte Helenistik döneme doğru, 3. yüzyıla doğru devam eder. Şimdi genelde burada gördüğünüz örnekler 3. yüzyıldan 7. yüzyıla kadar çark yapımları.
Genellikle Roma İmparatorluk dönemi kandilleri de kalıp yapımı olanlar daha popüler ve gösterişli olduğu için müzelerde hep biz bunları görürüz. Sanki çark yapımlı kandil hiçbir daha üretilmemiş gibi. Halbuki bunlar da ömürlerince yaklaşık 8-9. yüzyıla kadar çarkta üretilmeye devam etmişlerdir. Kalıp yapımı ise iki negatif hazırlanmış kandilin üst ve alt yarısını oluşturmak üzere negatif olarak hazırlanmış iki yarımın bir araya getirilmesiyle oluşur. Bunların iç kısmına kil ıslakken elle sıvazlanarak yerleştirilir. Ve kilin dokusu aslında kurudukça küçülmeye eğilimlidir. Çünkü içindeki nemi, buharı kaybettikçe küçülür. Dolayısıyla bu kalıp içerisinden iki parçası birleşmiş kandili çıkartabilmek oldukça kolaydır. Bu yukarıdaki çizimde iki parçalı bir kandilin çizimini görüyorsunuz. Sağdaki çizim bence bu sergideki en dikkat çekici parçalardan bir tanesi arkeolojik olarak. Parçaya ilk baktığımızda kandilin alt yarısı, kalıbın alt yarısı diye gördük. Ancak dikkatli bakınca aslında bu kandilin alt yarısının kalıba bastırılmış kısmı. Çünkü yapan kişinin parmak izleri bütün kil boyunca hani ele sıvazlanıyor demiştim. Sıvazlandığı parmak izleri hatta tam şeyin ucunda uç kısmında üstelik bir de tırnağının izleri kalacak şekilde bırakılmış. Dolayısıyla biz burada çok güzel bir geçmişten günümüze bir ulaşabilmiş bir parmak izi ve bir dokunuşa sahibiz. Metal kandiller tabii en yaygın ve tunçtan yapılmış oldukları için çeşitli sebeplerle eritilmiş ancak çok görkemli örnekleri de günümüze gelebilmiş parçalar. Yine sergimizde çok çok güzel örneklerini göreceksiniz. Burada da kalıp yöntemi kullanılarak hazırlanan bir öz, bunun üzerine bal mumunun üzerine yeniden bir özel kalıp hazırlayarak bal mumunun ısıtılarak erimesi sonucunda açılan boşluğa tuncun akıtılmasıyla hazırlanan özel nitelikli kandillerdir. Normal şartlar altında yapılan araştırmalar bir kandil ışığının yaklaşık olarak bir mum kadar bir ışık kaynağı oluşturduğunu saptamış. İnsanlar tabii bunu arttırabilmek için kandile haznesini genişletmeye çalışsa da bunun taşınabilmesi zor olduğundan çözüm olarak çok burunlu kandilleri üretmişlerdir ve biz hani Akdeniz Havzası'nda bunun çok farklı, çok unik örneklerini görüyoruz sık sık. Yine son derece estetik bir malzeme olduğu için de farklı formlarda üretilmiş, figürin gibi yapılmış, heykelcik gibi bir havada yapılmış kandiller de yine çeşitli koleksiyonlarda, müzelerde bulunmakta. Şimdi ben biraz genellikle kandillerin üzerinde, Roma İmparatorluk dönemindeki kandiller üzerindeki betimlemelerden bahsetmek istiyorum. Bitkisel motifler tabii ki en yaygın bezeme unsurlarından bir tanesi. Bunun yanı sıra hayvanlar da betimlenmiştir ama hayvanlar bizim sıradan ev hayvanları, domestik hayvanlar olabileceği gibi elbette karışık yaratıklar, işte mitolojik hayvanlar da burada betimlenmiş olabilir. Bunun yanı sıra Panteon, Roma dininin çeşitli tanrıları, tanrıçaları, karışık yaratıkları, karışık tanrıları, yarı tanrıları ve elbette Hristiyanlığın yaygınlaşmasıyla beraber bu sefer Hristiyanlığı ifade eden motifler, semboller kandiller üzerinde betimlenmeye başlamıştır. Günlük yaşam ile ilgili olarak da kandiller üzerinde betimlemeler var. İşte gladyatörler, araba yarışmaları, erotik sahneler, bir liman betimlemesi gibi konular. Ve bunların yanı sıra da cansız varlıklar, masklar, gemiler gibi.
Ancak tabii bu hani bütün dünya üzerindeki bütün kandillere Roma İmparatorluk dönemi diskus betimlerine baktığımızda bu çeşitlemeyi farklılandırabiliriz. Yeni tipler belirleyebiliriz. Bunu bir belki pul deseni gibi düşünmek lazım aslında. Motifler bir alışkanlık oluyor, bir moda oluyor, popüler oluyor. Kalıp yapımı olmaları sayesinde de bir kandilden kalıp alınarak yenisi tekrar yapılabiliyor. Şurada bazı ekstrem örnekler de var tabii ki. Mesela altta, sol altta, yani sağ alttaki resmin sol tarafında tilki ile karga masalının bir betimlenmesini görüyorsunuz. Ezop masallarından bir tanesi. Çok fazla popüler, yani çok örneği bulunmasa da nitelikli örneklerden biri. Hemen yanında da Homeros'un İlyadası'ndan, Odisseyası'ndan Odysseus'in Kiklops'un mağarasından kaçmak için koyunun altına sarılması sahnesi betimlenmiş. Şimdi günlük hayatta kandil tabii her noktada geceyi aydınlatmak için kullanılmış. Bu kırmızı figürlü vazo resminde gece bir geç vakitte evine dönen bir sempozyast görüyorsunuz. İnsanların, erkeklerin sohbet ettikleri ama içkinin de içildiği güzel akşam yemekleri sonrasında figür evine doğru dönüyor. Evin kapısı ve kapının arkasında bir hizmetkar kız elinde bir kandil tutar vaziyette onu karşılıyor. Bu çok bildiğimiz, gözümüzde canlanabilecek, evde doğrudan yaşama işaret eden sahnelerden bir tanesi. Peki sokakta ne yapıyordu insanlar? Ellerinde kandil taşıyamıyorlardı tabii. O zaman da fenerler taşıyorlardı ki bunlara lantern adını veriyoruz. Hemen sağ üstte bir Lanternarius figürini görüyorsunuz. Bu böyle biraz önce bahsettiğim sempozyondan evine dönen erkeklere küçük köleler ellerinde fenerler tutarak yol gösteriyorlardı. Onların yollarını aydınlatıyorlardı. Ve bu şekilde elinde fenerle uyuyakalmış köle figürinleri aslında Helenistik dönem ve sonrasında da popüler bir figürin tipi, sonra kabartma tipi olarak karşımıza çıkmakta. Bunların tabii tunçtan yapılmış örnekleri de oldukça dikkat çekici, günümüze ulaşabilmiş örnekler olarak bulunuyorlar. Sergimizde de bunlardan bir tanesi var. Üstelik de rahmetli Arif Müfit Mansel'in Trakya hafriyatından tümülüslerden birinden bulmuş olduğu bir lantern. Tabii çok daha görkemli örnekleri zenginlerin, aristokratların evlerinde kandelabrum olarak süslü ayaklar üzerinde bazen ya da lühnihos olarak genç erkeklerin elinde taşıdıkları meşaleler ya da kandil tabloları olarak karşımıza çıkıyor. Ben tabii şimdi bunlarda çok fazla detaya girmek istemiyorum. Özge Hocam bunları daha detaylı bir şekilde anlatacak. Ancak tabii şunu hayal etmenizi çok isterim. Şimdi düşünün ki bir Pompei'de bir akşam yemeğindesiniz. Her taraf loş. Ve bir anda perdeler açılıyor ve perdelerin arkasında elinde bu şekilde meşaleler tutan tunçtan yapılmış heykeller, erkek heykelleri bir anda karşınıza çıkıyor. Bu size şu anda ifade ettiğim husus antik çağ metinlerinde geçen bir anlatım. Dolayısıyla ışık gölge oyunlarıyla, hani eserin kendisi zaten bir sanat eseri ama aynı zamanda tuttuğu meşale ya da mumla o ışık gölge oyunuyla aslında orada çok farklı bir efekt ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aslında antik çağ son derece keyifli bir dönem olarak bence belli noktalarda tanımlanmalı. Son olarak kandillerin biraz da aydınlatma dışındaki ya da aydınlatma araçlarının biraz da aydınlatma dışındaki işlevlerine değinmek isterim. Bunlardan bir tanesi, yani dikkat çekicilerden bir tanesi bu kandilde gördüğünüz üzere bir yeni yıl kandili. Şimdi Roma'da Julian takviminin de kabulünden sonra
gençlerin, özellikle aristokratların birbirine yeni yıl kandilleri hediye ettiği biliniyor. Burada gördüğünüz örnek tanrıça Nike. Etrafında zaten bereket ve iyi talih, şans gibi bazı semboller de var ama hemen önündeki kalkanın üzerinde Annum Novum Faustum Felicem, yani mutlu ve bereketli bir yeni yıl yazıtı Latince olarak yazılmış. Bunun dışında tabii ki meşaleler günümüzde bayrak yarışına benzeyen bir yarışma şeklinde kullanılmıştır. Özellikle klasik dönemden itibaren kırmızı figür tekniğinde gördüğünüz bu kapta ve yine bir sikke üzerindeki betimde de gördüğünüz gibi meşaleler böyle sığ tabakların içerisine konur ki meşaleden akan yağ ve parçalar, kömür parçaları yakmasın, eli yakmasın. Ancak bu esnada atletler koşu yaparlar ve aynı günümüzdeki bayrak yarışı gibi koşup belli bir mesafeye kadar gidip ardından o meşaleyi hemen önündeki arkadaşına, atlete verirlerdi. Yani tabii meşale değil ama hala aynı uygulamanın kullanılması açısından da önemli. Şimdi ben Bizans dönemine kadar çok hızlı bir şekilde getirdiğimi zannediyorum. Aslında tabii yapay zeka çok çeşitli şekillerde bize yardımcı oluyor. Bu görseli kendisi oluşturdu. Ama hani arkadaki heykelleri geçelim ama hani ortam muhtemelen bu şekildeydi. Günlük hayatta ise insanlar tabii ki nişlerin içerisine, bazen rafların içerisine konulmuş kandiller ve mumlarla gecelerini aydınlatmaya çalışıyorlardı. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Öncelikle evet. Öncelikle böylesine güzel bir sergiyi düzenlediği ve bir panelle birleştirdiği için Rezan Has Müzesi yönetimine ve çalışanlarına çok teşekkür ederim. Bizans'ta aydınlatma deyince aklımıza birkaç soru geliyor. Bunlardan biri aydınlatmanın günlük hayatta ve dini yaşamdaki yerinin ne olduğudur. Bu soru ikinci bir soruyu beraberinde getiriyor. Peki aydınlatma için hangi araçları kullanıyorlardı? Bu araçlar mekanların içinde nasıl kullanılıyordu? Bu sunumda elimizdeki bilgilerle sözünü ettiğimiz soruların cevabını genel bir çerçevede cevaplamaya çalışacağız. Bu sorulara odaklanacağız. Bizans dönemi aydınlatma araçları ve aydınlatma düzeniyle ilgili bilgileri dönemin yazılı kaynaklarından, kazı sonuçlarından, görsel kaynaklardan ve müze koleksiyonlarından elde edebiliyoruz. Önce nasıl kullanıldığına, ışığın nasıl kullanıldığına kısaca bir değinecek olursak, biraz önce Roma döneminde bırakılan kısımdan, Sedef hocamızın da değindiği kısımdan itibaren devam etmek gerekirse aslında biz biliyoruz ki Bizans döneminin özellikle ilk yılları, ilk yüzyılları Roma geleneğinde devam ettirmişti. Roma döneminde yüksek mevkideki bir kişiyi onurlandırmanın birçok yolu vardı. Örneğin imparatorluğun bazı ileri gelenleri önlerinde taşınan ışıklarla onurlandırılıyorlardı. Bu da bir makam sembolü olarak görülüyordu. Aynı zamanda bu kişilerin portrelerinin etrafı da veya önleri şamdanla aydınlatılıyordu. 5. yüzyılda halen kentin yönetim binalarında imparator tasvirlerinin etrafının yanmakta olan mumlarla veya tütsülerle çevrildiği biliniyor. Ancak bazı Hristiyanlar tarafından da bu uygulama hoş görülmüyordu. Ama ayrıca önemli törenlerde saray görevlilerinin mumlar taşıdığı da bilinmektedir. Bizans döneminde evlerde pencereler az olduğu için kandiller de oldukça önemli bir yer tutuyordu. Asılarak, düz bir zemin üzerine koyularak veya ayaklar üzerinde kullanılabildiği gibi özellikle kandiller için yapılmış nişlerin içine de yerleştirilerek kullanılıyordu.
Tabii evlerde kullanılan kandillerde bitkisel veya geometrik motifler daha ağırlıklıydı. Ama aynı zamanda kandiller evlerde ikonaların önünde de yakılmış olmalıydı. Konutlardaki şölenlerde ışık düzenlemeleri önem taşıyordu. Apsisli yemek odalarında öncelikle aynı zamanda apsis kısmındaki pencerelerden giren gün ışığıyla beraber kandillerle oluşturulan aydınlatma, yemek masasının bulunduğu bu apsis kısmının daha aydınlık olması ve hiyerarşik açıdan da mekan düzenlemesi için de daha önemli olduğunu gösteriyordu. Ama mekanın diğer alanları yalnızca kandille aydınlatıldığı için o kısımlar biraz daha karanlık kalmaktaydı. Buna ek olarak bazı kentlerde de dükkan sahiplerinin akşam vakti dükkanlarındaki ışıklarının yanık tutulması isteniyordu. Bu da kentin aynı zamanda sokakların güvenliği açısından hem de aydınlatılması açısından önem taşıyordu. Kutsal alanlarda ve martiryonlarda kandil ve mum sunma geleneği bir azizin yardımını dilemek, bir adağı yerine getirmek ve dua etmek gibi anlamlar taşıyordu. Sunulan armağanların üzerinde de bunu dile getiren yazıtlar bulunabiliyordu ki bir takım şamdan veya polikandilyonların üzerinde de böyle yazıtlara rastlanmaktadır. Azizlerin, azizelerin veya martirlerin gömü yerlerindeki ışıklandırma da önem taşıyordu. Örnek olarak 4. yüzyılda Silifke'deki Ayatekle haç yerini ziyaret eden bir hacının anlattıklarına göre martiryonlarda çok sayıda kandil ve şamdan olduğu ve bunların da sürekli yanan kandillerden alınan ışıkla yakıldığına değinilmektedir. Aynı zamanda azizlerin mezarı üzerinde yanan kandillerden şifa amacıyla yağ alındığı da bilinmektedir. Kiliselerdeki aydınlatma düzeninin sembolik anlamları da vardı. Bununla beraber bunların estetik yönüne de örneğin Paulus Silentarius'un anlattıklarından da öğrenebilmekteyiz. Aydınlatma düzeninin sembolik anlamlarına gelince hem dönem kaynaklarından hem de 861 yılından itibaren yazılması zorunlu hale getirilmiş kilise tipkonlarından, manastır tipkonlarından yani manastır kayıtlarından bilgi edinebilmekteyiz. Bizans dönemine ait pek çok kaynaktan ışığın sembolik anlamıyla ilgili veya kiliselerdeki aydınlatma düzeniyle ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Altar üzerine yerleştirilen, ayin sırasında yakılan, özel törenlerde ve ritüellerde kullanılan ışıklar çok önem taşıyordu. Kilise içindeki kandil ve mumların konumu belli mekanların veya azizlerin ikonalarının önemini de vurguluyordu. İkonaların önünde de tekli kandiller yakıldığı bilinmektedir. Kiliselerde yanan kandiller ve mumlar Tanrı'nın ışığıyla ilişkilendirildiği gibi ilahi aydınlanmanın bir simgesi olarak da görülmüştür. Altar üzerinde asılı kandil, kilisenin İsa'nın kandili olduğunu ve tanrısal ışıkla aydınlandığını simgelemekteydi. Kubbelerden sarkan kandiller ise yıldızlara benzetilmiştir. Örneğin Ayasofya'nın kubbesinden sarkan parlak ışıkların oluşturduğu aydınlatma, Silentarius'a göksel tacın yıldızlarını hatırlatıyordu. Yaklaşık 900 yıl sonra 3. yüzyıl son 14. yüzyıl civarında yaşamış olan Selanikli Simeon, 3 ışıklı lambaların kutsal üçlüyü, 7 ışıklı olanların 7 erdemi ve 12 ışıklı olanların 12 havari temsil ettiğini belirtmiştir. 7. yüzyıl kaynağından öğrendiğimiz kadarıyla ayin sırasında İncil'le birlikte taşınan mumların da ilahi ışığı simgelediğinden söz edilmektedir. Kandil ve mumların aynı zamanda ebedi ışığın sembolü olduğu, diriliş gününde adil olan kişilerden parlayacak olan ışığı sembolize ettiğinden bahsedilmektedir. 12. yüzyılda yapılan Pantokrator Manastırı'nın tipikonundan
kiliselerin aydınlatma düzenine dair fikirler elde edebiliyoruz. Manastırların kiliselerinde gece gündüz yanan kandillerin ve mumların varlığından bahsedilmektedir. Ayrıca rutin ayinlerde, pazar ayinlerinde, bayramlardaki ayinlerde de aydınlatma düzenlerinin nasıl olduğuna dair bilgiler verilmektedir. Işık düzenlemesinden sorumlu bir görevlinin ve 8 yardımcısının olduğuna değinilmektedir. Bütün bunların yanı sıra vaftiz sırasında veya cenaze törenlerinde de ışık önem taşımaktadır. Vaftiz törenleri sırasında ışığın varlığı aslında ilahi aydınlanmanın yine bir sembolüdür. Cenazelerde de aslında tabutun dört bir yanında ışıklar yakıldığı bilinmektedir. Kandiller veya mumlar olduğu bilinmektedir. Bu ışığın da, bu mumun veya kandillerin alevlerinin de ölen kişinin ulaşacağı cenneti sembolize ettiği düşünülmektedir. İmparator cenazelerinde ise özel bir aydınlatma düzeni olduğundan bahsedilir. Mekan aydınlatmasında yalnızca kandillerden değil, gün ışığından da faydalanılmaktaydı. Bu da kiliselerde hiyerarşik bir düzene bağlıydı. Kubbe ve apsisten giren ışık ön plandaydı. Böylece kutsal alanın üzerine bol miktarda ışık düşmesi sağlanıyordu. Kilisenin çeşitli bölümlerinin gün ışığıyla aydınlatılması aynı zamanda kilisenin plan tipiyle de ilişkili olmuştur. Şimdi biraz kandillerin örneklerine girerek bunların tiplerinden de bahsedecek olursak, önce metal kandillerden başlamak istiyorum. Biraz önce de değindiğimiz gibi kandiller asılarak, elde taşınarak, ayaklar üzerinde veya düz bir zemin üzerine yerleştirilip kullanılabiliyorlardı. Hatta zaman zaman nişlerin içinde kullanıldığından da bahsetmiştik. İçlerinde başta zeytinyağı olmak üzere susam yağı, balık yağı, ceviz veya fındık yağı veya Hint yağı kullanılıyordu. Fitil malzemesi olarak da keten veya işlenmemiş yün kullanılıyordu. Zaman zaman yağı sıçramasını veya kurutmasını önlemek amacıyla içine tuz da eklendiği biliniyor. Erken Bizans döneminde hem kandiller hem mumlar kullanılsa da Orta Bizans döneminden itibaren mumların kullanımı artmıştır. Kapalı formlu kandiller, burada da gördüğümüz gibi metal kandillerde yağın doldurulduğu bölüm olan üstteki disk bölümü çeşitli formlarda olabilmekteydi. Burada gördüğümüz gibi en yaygın form istiridye kabuğudur. Konik formda olabilmektedir, haç formunda olabilmektedir. Bunlar eğer altlarında bir konik bir bölüm varsa bir kandil tutacağına da yerleştirilebiliyorlardı veya asılarak da kullanılabilmekteydiler. Kulbun olduğu kısımda haç formu, zaman zaman kıvrık dal formu yoğun olarak görülen formlardı. Bu örneklerini gördüğümüz kapalı oval formlu kandiller Anadolu'da 5-7. yüzyıllar arasında üretilen yaygın formlar olarak bilinmektedir. Kıvrık dallı kulp bölümüne sahip olan örnekler için ise daha çok 5-6. yüzyıl önerilmektedir. Kapalı formlar arasında bunların yanı sıra hayvan formlu veya gemi formlu kandiller de bulunmaktaydı. Aslında bu hayvan formlu kandiller sembolik anlamlara da sahipti. Örneğin daha çok görülen tavus kuşu biçimli
kandiller, güvercin formlu kandiller, yunus formlu kandiller bulunuyordu. Tavus kuşu ölümsüzlüğü ve cenneti simgelerken güvercin kutsal ruhu simgelemekteydi Hristiyanlıkta, ama kuş formlu kandillerin kullanımı Roma döneminden itibaren zaten bir gelenek olarak devam etmişti. Veya yunus formunun kullanımı da ölümden sonraki yolculuğun güvenli olmasını simgelemesi. Ayrıca İsa'nın balıktaki sembolik imajının da sembolü olmuştur. Burada sağda gördüğümüz grifonlu bir kandil ayrıca önem taşımaktadır. Şu bakımdan gördüğümüz gibi çok, yani iki burunlu kandiller de olabiliyor, ama bu grifon, yani bunun önemi, bu grifon biçimli kulp kısmının üzerinde haç, kurtuluşu simgeleyen haç ve kutsal ruhu simgeleyen güvercinin bulunmasıdır. Grifonsa aslında daha çok pagan kültüründe ışığın, kültürün, bilgeliğin kaynağı olan Apollon ile özdeşleştirilmiştir. Bu erken dönem kandilinde aslında pagan simgeleriyle, pagan tasvirleriyle Hristiyan simgelerinin bir arada kullanıldığı bir geçiş örneği olarak da görebiliyoruz ve bu açıdan da bu kandil önem taşıyor. Bunun yanı sıra sandal formlu kandiller yine Roma döneminden itibaren devam etmiş ve erken Bizans döneminde 5. yüzyıla kadar gelmiş bir kandil formuydu. Ayrıca 4 ve 5. yüzyıllarda görülen gemi formlu kandiller de vardı. Bunlar asılarak kullanılan kandiller ve yanlarında burunları olan çok burunlu kandiller. Bunların da aslında Hristiyanlık için bir önemi vardı. Çünkü gemi aynı zamanda kiliseyi de simgeliyordu. Bu tipin İstanbul'da, Ayasofya'da, Mısır'da ve Yunanistan'da bazı kiliselerde de kullanıldığı bilinmektedir. Evet, delik işi metal eserler arasından delik işi kandiller olarak adlandırabileceğimiz kandillerin hem gümüş hem de bronz örnekleri vardır. Bronz örnekleri arasında döküm tekniğinde kullanıldığı görülür. Kadeh şeklinde ayakları olan hem kadeh şeklinde bir zemine koyularak kullanılan hem de askıyla asılarak kullanılan formlar olduğu gibi zemini düz asılarak kullanılan formlar da bulunmaktadır. Bunların içine cam kandiller yerleştiriliyordu. Yani aslında cam kandillerin zarfı olarak kullanılıyordu ve içine camın ayrıca yerleştirildiği gibi üflenerek cam kandilin doğrudan kabın içinde oluşturulduğuna dair bilgiler, görüşler de bulunmaktadır. Erken Bizans örnekleri olduğu gibi Bizans döneminin sonuna kadar kullanılmış bir formdur. Burada solda gördüğümüz örnek 6. yüzyıla tarihlenen Kumluca'da bulunmuş olan Sion hazinesinin bir aydınlatma elemanlarından örnek. Metal kandiller içinde bir diğer kandil tipi form özellikleriyle kantaros tipi olarak literatüre girmiştir. Erken Bizans örnekleri daha çok olsa da 8. yüzyıla kadar örneklerini görebiliyoruz. Bunlar da hem düz zeminli hem de askıları olabilen örneklerdir. Burada bu tip kantaros formlu kandil tipinde kandillerin kullanıldığı örnekler görülüyor. Benzer formda örnekler hem Reha hazinesinden bulunmuş olan patende hem de Stuma hazinesinden bulunmuş olan ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunmakta olan
2 tane patenin üzerinde görülüyor. Burada bir örnekte, Ria hazinesinde bulunan örnekte benzer formda bir kandilin mumla kullanıldığı, bir diğerinde asılarak kullanıldığı görülüyor ve her ikisi de altarın üzerinde yer alıyor. Bir diğer aydınlatma elemanı kandelabrumlar. Kandilleri ve mumları taşımak amacıyla kullanılmış ayaklar olarak da düşünülebilir. Bunlar gördüğümüz gibi burada kandille kullanıldığına dair bir katakomptaki freskoda tasviri var. Ama bunun yanı sıra buradaki metal çubuklara kandillerin yerleştirildiği de bilinmektedir. Burada sağda görülen örnek gümüş bir kandelabrum. Kandelabrumlar 3 ana elemandan oluşuyor. Gövde kısmı, başlık kısmı ve damlama çanağı, yani aslında gövde ve damlama çanağından bahsedebiliriz. Bir diğer elemansa genellikle aslan pençesi formunda olan ayak bölümüdür. Burada da Rabula İncil'inden, Rabula İncil'inden Aziz Yohannes'in, İncil yazarı Aziz Yohannes'in yanında aynı tip kandelabrumun kandille kullanımı görülüyor. Buradaki örnekler de yine erken Bizans dönemi örnekleri. Bazen gövde kısımları hafifçe şişkin olabiliyor. Balüster tipi denen tipte. Ama bunun yanı sıra yine bu gövde formu olarak gövdede haç biçimi kullanılabiliyor zaman zaman veya farklı tipler görülebiliyor. Tabii bu şamdan diyebileceğimiz bu kandelabrumların birden çok mum veya kandil taşıyan kandelabrum örnekleri olduğu da biliniyor. Genel olarak bronz ama daha az gümüş kullanılmışlardır. Yine bir başka aslında kandil taşıyıcısı olarak kullanılan bir aydınlatma elemanı polikandilyonlar. Bizans dönemi için aslında çok rastlanılan bir aydınlatma elemanı formu. Çok sayıda cam kandilin taşınması için kullanılıyor. Ve tabii üzerinde bu kandillerin yerleştirilmesi için açılmış olan yuvaları da bulunan madeni kandil taşıyıcıları diye tanımlayabiliriz. Burada taç biçimli olarak adlandırılan bir polikandilyonda kandillerin nasıl kullanıldığı da görülüyor. Çubuklu kandiller üzerlerinde açılan oyukların içine yerleştiriliyorlar. Burada sağda gördüğümüz örnek Kumluca hazinesine ait bir örnek. Üzerinde Yunus motifleri, bitkisel bezeme örnekleri, haç motifleri bulunabiliyor. Veya burada gördüğümüz bir başka örnekte de hem nasıl asılarak kullanıldığı da görülebilmekte. Aynı zamanda bunun orta kısmındaki yine delik işi olan bölüme de cam bir kandilin yerleştirildiği kase biçiminde diyebiliriz. Bu tip bir kandilin yerleştirildiği düşünülebilmektedir. Buradan cam kandillere geçecek olursak birkaç tipten söz etmemiz mümkün. Oldukça geniş bir çeşitlilik sunuyor cam kandiller. Tabii ki camın kandil olarak kullanılması için önemli sebeplerden biri de camın ışığı dışarıya rahatça, bolca yansıtabilmesi.
Kandiller arasında erken dönemden itibaren bilinen tiplerden biri konik formlu kandiller. Özellikle 4. 5. yüzyılda kullanılmışlardır. Erken dönem tipidir. Bunlar yine üfleme tekniğiyle yapılan ve henüz cam sıcakken üzerine mavi renkli damlacıkların diyelim cam parçaların aplikelerini yerleştirildiği, aynı zamanda kazıma şeritlerle de süslenmiş konik formlu kandillerdir. Ancak daha az bezemesi olan ya da sadece kazıma şeritlerle süslenmiş örnekleri de bulunuyor. Bunların kullanım biçimleri için bir takım öneriler var. Bunların polikandilyonlarda kullanıldıkları düşünülüyor veya ayaklar üzerinde kullanılmış olabilecekleri, bir masa üzerinde ayaklar üzerinde kullanılmış olabilecekleri düşünülüyor. Bu camların kullanımına dair bir mozaikte de menora üzerinde de bu cam kandiller, bu tip cam kandiller tasvir edilmiştir. Bunun yanı sıra çubuklu kandiller biraz önce de gördüğümüz gibi polikandilyonların yuvalarına yerleştirilerek kullanılmıştır. Maalesef şu an için çok net görünmüyor. Burada iki örneği var. Bu çubuklu kandiller aslında erken Bizans döneminden itibaren Bizans dönemi boyunca kullanılmış kandiller. 5. yüzyıldan itibaren örneklerini görüyoruz. Fakat tarihlendirmeleri tabii ki birçok eserde olduğu gibi stratigrafinin bulundukları kontekstin yanı sıra yoğunlukla çubuk formuna göre, kandil çubuğun formuna göre yapılıyor. Bir başka form damla dipli veya bardak biçimli kandiller olarak ele alınan, adlandırılan bir form. Gördüğümüz gibi zaten isminden de belli, altında damla biçiminde bir kısım oluyor. Bu kandil formunun da yine halkalarla asılarak kullanılmış olabilecekleri veya metal kancalara geçirilerek kullanılmış olabilecekleri düşünülüyor. Bu bardak biçimli denen damla dipli kandiller özellikle 5. yüzyılda 7. yüzyıllar arasının çok kullanılmış, çok bilinen bir formudur. Cam kandillerde farklı formlar da kullanılmıştır. Bunlardan bir tanesi kadeh biçimli kandiller. Kadeh formunun, bu ayaklı kadeh formunun aslında işlevlendirilmesiyle ilgili çeşitli öneriler bulunuyor. Acaba içme kabı mıydı, kandil miydi? Buna yönelik görüşlerde aslında kandil olduğu fikri yaygın olarak kabul edilmiştir. Ama bir takım önerilerle bunların hem içme kabı olarak kullanılmış olabilecekleri hem de kandil olarak kullanılabilmiş olabilecekleri konusunda görüşler bulunmaktadır. Kandil olarak kullanılmış olanlar için işlev belirlemesi aslında küçük boyutlularından, kazıda bulundukları konteksten tabii ki kaynaklanmaktadır. Ayrıca bazen bunların yanlarında, bunların bulundukları kontekste kandil fitillikleri de bulunmuştur. Bu da kadeh kandil olabilecekleri fikrini desteklemektedir. Ama dediğimiz gibi bazı yayınlarda, konutlarda da bulunmuş olması tabii ki konut aydınlatmasında da kullanılmış olabilir ama bunların aynı zamanda içki kabı olarak da içme kabı şekilde, yani bardak gibi kullanılmış olabileceği öneriliyor. Fakat bu kadeh biçimli kandillerin kulplarıyla beraber bulunmuş örnekleri de vardır. Bu arada bu belirtmek isterim. Kadeh kandiller erken Bizans döneminden itibaren Bizans dönemi boyunca varlığını sürdüren bir diğer kandil tipidir. Orta Bizans döneminde de örnekleri bulunmaktadır. Bunların da yine hem biraz önce bahsettiğimiz gibi bulundukları kontekst hem de bununla beraber ayak formları tarihlendirilmesine yardımcı olmaktadır.
Ve dediğimiz gibi bunların kulpla bulunmuş örnekleri de tipin kandil olarak kullanılmış olabileceğini desteklemektedir. Çünkü küçük kulplar, gövdeye yapıştırılmış 3 tane kulp kandil olarak kullanıldığına ve asılarak kullanıldığına işaret etmektedir. Bunun yanı sıra asılarak kullanılan bir diğer kandil tipi kulplu kandiller olarak geçer. Bunların erken dönemden itibaren dediğimiz gibi 13. yüzyıla kadar örneklerini görüyoruz. Hatta aslında çok uzun bir tarihlendirme verilebilir kulplu kandiller için. Şöyle, bunların tarihlendirmesi kulplarının formu, gövdeye yerleştiriliş biçimi ve gövde formuyla yapılabiliyor. Bu konuyla ilgili çeşitli görüşler bulunuyor. Hatta son yıllarda bu kandil formlarının gelişimiyle ilgili de önemli yayınlar yapıldı, önemli incelemeler yapıldı. Tabii ki aydınlatma elemanlarından çokça örneklerine müzelerde pek çok yerde rastladığımız bir diğer kandil tipi aslında seramik kandiller. Bu seramik kandiller içinde erken Bizans döneminde çok önemli bir grup. Aslında Anadolu'da üretilen ancak Ege çevresinde yine benzerleri olan bir tip Efes önemli bir yerleşim üretim merkezi bu tip kandiller için. Anadolu'da bu kandillerden çok miktarda bulunmuştur. Bu kandillerde diskus kısmında diskus kısmı hafif iç bükeydir. Omuz kısmında bazen asma dalları, bazen rozetler şeklinde süslemeler bulunabilmektedir. Kulp kısmı genellikle yassı daire biçiminde olsa da yaprak biçiminde veya haç biçiminde örnekleri de çok miktarda bulunmaktadır. Bu kandil tipinde diskusta bitkisel geometrik desenler olabildiği gibi hayvan figürleri, eroslar, dans eden figürler, haç motifleri bulunabilmekteydi. Aynı zamanda Anadolu'ya Kuzey Afrika'dan da kandiller, seramik kandiller ulaşmıştır. Bunların bir örneği de burada 5-6. yüzyılda özellikle bu tipte çok örnek bulunmaktadır. Bunların da diskusları düz formlu, omuz kısmında yine rozetler veya geometrik formlarla süslenmiş, zaman zaman bitkisel formlarla süslenmiş. Omuz kısmında çerçeve burun kısmına kadar devam eder. Yine içinde hem böyle balık gibi sembolik motifler veya haç motifi gibi Hristiyanlık konuları gibi konular görülebilmektedir. Bitkisel motifler de görülebilmektedir. Burada benim örneğini koymadığım ama önemli bir başka tip daha var. Suriye-Filistin bölgesinde 5-6. yüzyılda yuvarlak kandiller üretilmiştir, seramik kandiller. Ve bu seramik kandiller Suriye üretimleriyle 7-8. yüzyıllara kadar oval bir form alarak devam etmiştir. Bunun yanı sıra burada bahsettiğimiz kandil tipleri aslında kalıpla yapılmış kandil tipleriydi ama aynı zamanda çark yapımı kandiller de söz konusuydu. Bunlardan burada bir örnek yine erken döneme tarihlendiriliyor. Ve bu kandil tipleri tabii bu da diğer kandiller gibi üzeri astarlı. Burada kulp ayrıca ekleniyor. Yağ koyma kısmı genişçe ve yüksek ve uzun bir burundan oluşuyor.
Bunların Anadolu'da, özellikle Likya'da çok miktarda üretimi tespit edilmiş. Bir üretim yeri olarak da Likya bölgesi düşünülmekte. Likya bölgesindeki yerleşimler düşünülmekte. Sağda gördüğümüzde biraz önce Sedef hocamız da bahsetmişti. Fener, yani lantern. Bu fenerler de gece yolu aydınlatmak için bazen içinde bir, bazen de 2 kandil veya mum taşındığı biliniyor. Erken Bizans dönemi örneği burada görünüyor ama daha sonra Orta Bizans dönemi örnekleri de bulunuyor. Bunlar aynı zamanda açık alanları aydınlatmak için de kullanılmaktaydı veya bazı törenlerde de elde taşınmaktaydı. Orta Bizans dönemine gelince sırlı kandillerden bahsetmek gerekir. Bunlar zaman zaman, çok affedersiniz, bunlar zaman zaman burada görüldüğü gibi tek hazneli olabildiği gibi 2 hazneli de olabilmekteydi. Bazı örneklerde altta birden çok, bazı örneklerde 2 fitilliğin olduğu düşünülüyor. Üsttekinde tek fitillik var ve her 2 hazne de birbirine bir kulpla bağlanıyor. Kandil haznesi, kandil kısmı sırlı, fakat bunlar zaman zaman silindirik veya konik formda diyebileceğimiz ayaklar üzerinde duruyor ki bu silindirik kısımlarından da belki bir kandil taşıyıcısına oturtuluyor olabileceği düşünülmektedir. Şimdi hep kandillerden bahsettik ama aynı zamanda aydınlatma için çok önemli başka elemanlar da gün ışığından faydalanmakta kullanılmış. Biraz pencere camlarından bahsetmek gerekirse, Bizans döneminde pencere camları için başta taş olmak üzere çeşitli malzemeler kullanılmıştır. Örneğin Ravenna San Apollinare in Classe Kilisesi'nde ahşap pencerelerin kullanıldığına dair bilgiler vardır. Ahşap pencere şebekelerinin. Orta Bizans döneminde taş ve alçı yuvarlak şebekeler daha yoğundur. Bunlar arasında Amorium'da bulunan alçı şebekeler veya Hosios Lukas'taki alçı şebekeler örnek olarak gösterilebilir. Izgara biçimli düz pencere camları da burada örneğini gördüğümüz gibi Poliektos Kilisesi'nden bulunanlar arasındaki pencere şebekelerinde olduğu gibi ızgara biçimli şebekelerin içinde kullanılmışlardır bu ızgara biçimli düz pencere camları. Bu pencere camları döküm tekniğiyle veya bir silindire üflenerek şekillendiriliyorlar. Düz kenarlı pencere camlarının kullanımı erken Bizans döneminde yaygın olarak görülüyor. Bunun yanı sıra Orta Bizans döneminden itibaren, özellikle 9-10. yüzyıldan itibaren dairesel formda pencere camlarının daha çok kullanıldığı görülüyor. Aslında dairesel biçimli pencere camlarının daha önce üretimin yapıldığı bilinse de Bizans dünyasında 9. 10. yüzyıldan itibaren yaygınlaşıyor ve dairesel formdaki pencere şebekelerinin içine yerleştiriliyor. Bu pencere camları da yine üflemenin farklı bir uygulaması olan yabancı literatüre crown adıyla geçmiş küre açma yöntemiyle şekillendiriyorlar. Bu teknik sebebiyle, yapılma tekniği sebebiyle orta kısımları daha kalın, kenar kısımlarına doğru daha ince olmaktadırlar. Bazen ağız kenarları katlanarak ağız kenarları demeyelim de pencere camların kenarları diyelim, katlanarak şekillendirilse de bazen de kalınlaştırılarak şekillendirilmişlerdir. Bunun yanı sıra
Avrupa'daki kurşunla bir araya getirilip boyanarak yapılan vitray camlarına benzer olarak İstanbul'da Pantokrator, yani bugünkü ismiyle Zeyrek Camii ve Kora yani Kariye'de bulunan 12-13. yüzyıla tarihlenen pencere camları söz konusudur. 12-13. yüzyıla tarihlendiriliyorlar. Bu camlarda figürlü bezemenin bir parçası görüldüğü gibi, bilmiyorum seçebiliyor musunuz ama bu bir figürün göz parçası. Bitkisel motiflere değer verilmiştir. Süslemelerde hem Avrupa hem de Bizans sanatında görülen motifler bulunmaktadır. Ve bu camları birleştirmek için de aynı zamanda kurşun kullanılmıştır. Bizans yapılarından sadece bu ikisinde görülen bu sıcak boyama pencere camları Avrupa'da kullanılan tekniğin Bizans zevkine göre bir uyarlamasını da simgelemektedir aynı zamanda. Aslında bir örnekle devam etmek istiyorum. Üzerine çok çalışma yapılmış Ayasofya aydınlatması. Hem dönem kaynaklarından, Prokopius'tan, Paulus Silentarius'tan hem de son dönemlerde yapılmış mimariye yönelik çalışmalardan Ayasofya'nın aydınlatmasıyla ilgili bilgilere ulaşabilmekteyiz. Bu araştırmalardan veya kaynaklardan kubbenin kornişine pirinçten yapılmış zincirlerle asılı polikandilyonların yerleştirildiği ve kubbenin altında bir çember oluşturduğu bu polikandilyonların bilinmektedir. 80 adet olduğu ve gümüş olduğuna değinilmektedir. Aynı zamanda Silentarius kubbenin iç kısmından da uzun zincirlerle asılı duran polikandilyonlardan bahsetmektedir. Ki bunun izlerini gösteren yuva izleri kubbenin içinde 3 sıra halinde görülebilmektedir. 60 adet olarak görülmektedir bunlar da. Ve bu Ayasofya'da Bizans dönemi içinde bu aydınlatma sisteminin sürekli olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Yapılan arkeolojik çalışmaları da onarımların izlerinden ve hacıların anlattıklarından da böyle bir sonuca varılabilmektedir. Silentarius'un anlattıklarına göre ayrıca Templon'da, Ambon'da ve batı kısımda ağaç formlu çok sayıda kandil taşıyan gümüş kandelabrumların olduğundan bahsediliyor. Prokopius ise Yapılar isimli kitabında Ayasofya'nın gün ışığıyla aydınlatmasına değiniyor. Onun sözleriyle güneş ışığından ve onun mermerdeki yansımasından bolca nasibine oluyor yapı. Öyle ki içinin güneşle aydınlatıldığını değil, aydınlığın oradan doğduğunu söylemek mümkündür diyor ve böylece yapının içindeki ışığın, gün ışığının bolluğundan bahsediyor. Kubbenin hemen altındaki alçak kaslığın pencerelerinden giren gün ışığına da değiniyor ve bunun üzerindeki kubbenin duvarlar üzerinde değil de gökte asılı gibi durduğundan bahsediyor. Şimdi konuşmayı kapatırken son olarak Koros diye bir elemandan bahsedeceğim. Bu Koros ismi verilen aydınlatma elemanı çokgen yapıdan oluşan, çok sayıda polikandilyon ve kandiller taşıyan aydınlatma objeleridir. Bugüne kadar bilinen koroslar 12. yüzyıldan sonrasına aittir. Yine korosları tanımlayabilmek için dönem kaynaklarından bilgi edinebiliyoruz. Örneğin Pantokrator tipikonlarından bilindiği kadarıyla Pantokrator Manastırı'nın Güney Kilisesi'nin korosunun 14 kandil taşıdığını öğreniyoruz. Bu korosun her iki tarafında, her kenarında 2 kandil taşıyan 8 kenarlı bir formda olduğu anlaşılıyor. Merkezinde ise 3 adet mumla donatılmış bir başka aydınlatma elemanı olduğu anlaşılıyor.
bu sergi kapsamında da Koros'un çok güzel bir örneğini de görebilmeniz mümkün. Örnekler eşliğinde gördüğümüz gibi Bizans döneminde aydınlatma elemanları bronz, gümüş, cam, seramik gibi çeşitli malzemelerden üretilmiştir. Gerek form özellikleri, gerekse bezemeleri geniş bir çeşitlilik sunmaktadır. İlginiz için teşekkür ederim. Sedef Hocam, Özge Hocam çok teşekkür ederiz. Şimdi söyleşinin ardından bir rehberli turumuz gerçekleşecek. Onun öncesinde soruları olan varsa alabiliriz. Harika bir sunumdu hocam. Çok teşekkür ederiz. Ha, var mı? Çok pardon. İki sorum olacaktı. Birincisi, sunumunuzda bir kandil gösterdiniz sonda, yeni yıl tebriği olarak. Evet. Hangi müzede bulunuyor acaba? Metropolitan Müziği. Tamam. Bir de zeytinin kullanımı yeme amacıyla mı ilk başta, yoksa yağ amacıyla mı? Bir onu soracaktım. Özür dilerim, soruyu tam anlayamadım. En başta dan kastettiğiniz Yani zeytinyağı olarak kullanım daha mı önce, yoksa yeme... bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Bu kesinlikle bilmediğim bir şey. Yani tabii muhtemelen önce zeytini yiyerek tüketmişlerdir ama bunun önce yemekte mi kullanıldığı yoksa önce kandilde yakıt olarak mı kullanıldığı sorusuna maalesef benim şu aşamada verebileceğim bir cevap yok. Zor bir soru Bir zaten. Yani bu konuda Yani araştırma cevaplamaz. yapılmış mıdır onu da bilmiyorum. Bir bakmak gerekir. Bir de Özge hocama bir soru soracaktım. Bardak şekildeki kandillerde fitil olarak ne kullanılıyor? Yani ortada durması lazım ve batmaması lazım onun. Evet, aslında çok geniş bir konu olduğu için ben kandil fitilleri konusuna değinmemiştim ama kandil fitilleri olarak değişik malzemelerden değişik formlarda kandil fitilleri bulunuyor. Cam kandillerde sadece bu kandil için değil, aslında diğer tipteki cam kandillerde de kullanılan metal Y biçimli, yani kenarları camın da kenarlarına tutturularak kıvrılmış, orta kısmı da silindir biçimli kandillikler var. Bu silindir kısımdan geçiyor, fitil geçiyor. Ama bunun yanında bir de S biçimli kandil fitillerinden bahsediliyor, kandili tutan. Ayrıca ek olarak söyleyeyim, daha çok çubuklu kandillerde kullanılan bir kandil fitilliği var. Onlarda da seramik iç bükey formlu aslında seramik kandiller kullanılıyor. Seramik kandil fitillikleri kullanılıyor. Ortası delik. Böylece bu yöntemlerle aslında fitilin sabitlenmesi sağlanıyor. Sergide de kandil fitillerinin nasıl yerleştirildiği ile ilgili elemanlar var. Onları görebilirsiniz. Evet. Bir de Ayasofya'da kandillikleri bahsettiniz. Epey yüksekte, ta aşağı kadar herhalde iniyordu bunlar, yanması, yıkılması açısından bugünkü gibi yani aslında. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim, sağ olun.